Evet, 100 bin dolar yatırım bütçemiz var. Türkiye'de halihazırda işleyen bir e-ticaret sistemine sahibiz. Peki bu parayı nasıl yöneteceğiz? Bu paranın reklam tarafındaki, organizasyon tarafındaki, ürün tarafındaki dağılımını ve yönetimini nasıl yapacağız ve nelere dikkat etmemiz lazım? Nasıl yaparsak daha uygun olur? Bu videoda bu konudaki tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Diğer konuşacağımız konuysa şu: yurt dışında ne zaman yatırım yapmaya değer, ne zaman yatırım yapmaya değmez? Halihazırda işleyen bir e-ticaret sistemimiz olsa bile, 100 bin dolarlık yatırım bütçemiz olsa bile ne zaman değer, ne zaman değmez? Diğer yanıt vermeye çalışacağım soru da bu. O zaman hazırsak ilk konuyla başlayalım. Paramızı nasıl yöneteceğiz? Önce reklam bütçesinden başlayalım. Reklam bütçesinde benim tavsiyem günlük 100 dolarıyla başlamak. Yani bu da aylık 3000 dolarlık gibi bir reklam bütçesine tekabül ediyor. Bunu da 12 ay boyunca deneyeceğiz. 12 ay boyunca çarptığımızda 36 bin dolarlık bir bütçenin bir satış dahi yapamasak bile bu bütçenin kenarda durması lazım ki böyle bir ihtimal söz konusu değil zaten. En kötü senaryoya göre planlamak zorundayız ve tüm matematiği buna göre kurmak zorundayız. Ki zaten 2 ay geçti ve hala bir satış bile yapamadınız. Sürekli iyileştirerek reklamları, operasyonu, ürün fiyatları, web sitesi, her şeyi iyileştirerek devam ediyorsunuz. Satışın olmama ihtimali en azından benim yaşadığım bir şey değil. Neden 100 birim diyoruz? Reklam bütçesine neden 3000 dolarla başlayacağız diyoruz? Çünkü yeni başlamış markada ben günlük 500 dolar, günlük 1000 doları da denedim. Bir şeyleri oturtmadan, datanız oturmadan, tutan reklamlar, tutan kreatifler oturmadan sizin daha fazla para harcıyor olmanız yolunuzu kısaltmayacak. Hani desek ki mesela evet biz 1000 dolar harcayalım. 2 aylık, 3 aylık test sürecimiz veya oturma sürecimiz daha hızlı olsun. 1 ayda olsun, yine bir şeyleri çözmeyecek. Dolayısıyla bence 100 birimle başlamak ve aylık 3000 dolarlık reklam bütçesini kenara koyup sonuçlar iyileştikçe, operasyonunuz ve know-how'unuz büyüdükçe reklam bütçesini doğru orantılı olarak arttırmak ve tümüyle ilk başta performansa odaklanmak birinci tavsiyem olacak. Birinci başlık şu: reklam bütçemizi aylık 3000 dolar olarak kenara koyuyoruz. Diğer bir konu: ne kadar süre bu testi yapacağız? Yani biz yurt dışı yatırımını ne zaman değip ne zaman değmediğini, ne zaman pes edeceğimizi, ne zaman olduğu ne zaman olmadı diyeceğimize nasıl karar vereceğiz? Buradaki tavsiyem de minimum 12 ay boyunca sadece reklam vermek değil, ama burayı yanlış anlamayın. Reklamdan kreatife, reklam içeriklerine, sosyal medyaya, web sitesine, kullanıcı tüketici davranışlarına, markanızın konumuna kadar birçok şeyi sürekli olarak test etmek ve elde ettiğiniz sonuçlarla bunları iyileştirmek üzerine sürekli olarak 12 ay boyunca çalışmaya devam etmeniz lazım. En kötü ihtimal az önce de söylediğimiz gibi sıfır satış bile yapsanız, 12 ay boyunca sıfır satışınız bile olsa, bir tane bile ürün satamasanız yapacağınız tüm yatırım 36 bin dolar. Sadece 36 bin dolar eksiyle 12 ay boyunca bir şeyleri test etme şansınız var ki az önce de söylediğim gibi bir şeyleri iyileştirirken satışın olmaması mümkün değil. En kötü ihtimalle bir ROAS yaparsınız. Yani işte 10 bin dolar harcarsınız ya da 40 bin dolar harcarsınız. 40 bin dolarlık satış yaparsanız 40 bin dolarlık ürün ve kargo maliyeti kadar bir zararınız oluşur. Evet, başaramadım deyip ya geriye çekilirsiniz ya da tekrar hazırlanıp ürün grubunu ve operasyonunuzu ona göre geliştirip, ki zaten bu 12 ay boyunca da bu geliştirme devam edecek, tekrardan sıfırdan başlayabilirsiniz. Çünkü hala 100 bin dolarlık bir yatırım bütçeniz var. Bu bir sene içerisinde maksimum harcayabileceğiniz tutarı 36-40 bin dolar. Kenarda 60 bininiz hala kalıyor olabilir. Peki neden 100 bin dedik? Videonun kalan kısımlarında bunu çok daha iyi anlayacaksınız zaten. Diğer bir konu web sitemiz, web sitesi altyapımız. Burada ilerleyen videolarda detaylarına gireceğiz ve bir Shopify üzerinden web sitesi zaten kuracağız. Ama şunu belirtmem lazım: Shopify olmak zorunda altyapınız. Amerika ve Avrupa satışında, özellikle Amerika satışında Shopify ile çalışmak durumundasınız. Detaylarına ilerleyen videolarda geleceğiz. Yani web sitesi altyapımızda bu parayı yönetirken ve organizasyonu kurarken Shopify olacak. Peki reklamlara başladık. Satışlar gelmeye başladı. Bu paranın büyütülmesi ve reklamların scale edilmesi, markanın scale edilmesi, cironun büyütülmesi noktasında bu yatırım bütçesini nasıl kullanacağız? İki seçeneğimiz var. Ya elde ettiğimiz karla bu yatırımı büyütmeye çalışıp, yani aylık 3000 dolar reklamı sabit tutup karlılığı arttırmak adına maksimum ROAS'ı oynayıp bu 3000 dolar reklam bütçesiyle ne kadar ciro yaparsak o karlılıkla tekrar adım adım büyütmek bir seçenek olabilir. Ya da ikinci seçenek, yaptığımız tüm ciroyu bir sonraki ayın reklam bütçesine ekleyerek devam edebiliriz. Tabii ki birinci seçenekle de operasyonu adım adım büyütmek mümkün, ama tüm artan rekabet ve artan CPM'ler düşünüldüğü zaman bu noktada olabildiğince hızlı ve sağlıklı şekilde hareket etmek önemli. Dolayısıyla ben daima ikinci yöntemi seçmenizi tavsiye ediyorum. Yani 3000 dolar reklam bütçeniz kenarda dursun ve eklenmeye devam etsin, ama yaptığınız tüm ciroyu bir sonraki ayın reklam bütçesine dahil edin. Bir noktadan sonra da ayırdığınız bu 100 bin dolarlık bütçenin
tümünü ürün ve kargo maliyetlerine, yani operasyonel giderlere ayırmaya başlayın. Başlangıçta o adımı atabilmek için bir yatırım gerekli ama operasyonu ve kurguyu doğru çalıştıysanız ve satışlarınız gün gün ay ay artmaya başladıysa bir sonraki ayın bütçesini yaptığınız ciro üzerinden, çünkü ciroyu artık dolarla veya euro ile yapıyor olacaksınız. TL ile veya yatırım bütçenizden desteklemek zorunda kalmayacaksınız. Örnek verelim, 3.000 dolar reklam bütçesiyle 10.000 dolarlık satış yaptınız. Ki Amerika'nın bu noktadaki ortalaması 1.8 ama diyelim 10.000 dolarlık satış yaptınız. İki seçeneğiniz var. Bir sonraki ayda 3.000 dolarla 15.000 dolar yapmaya, ROAS oynamaya, karlı arttırmaya çalışabilirsiniz. Ya da diğer seçenek 10.000 doları reklam bütçesine eklersiniz ve artık yeni reklam bütçeniz 13.000 dolar olur. Ne zaman ki 50.000 dolar ciroya geçtiniz, artık o 3.000'i de tamamıyla operasyona kaydırıp, ürün ve kargo maliyetlerine kaydırıp sadece ciro ile reklam bütçesini karşılama, kalan maliyetleri, buradaki en büyük maliyetler kargo maliyetleri eğer operasyonu Türkiye'den yapacaksanız, ikinci maliyet ise ürün maliyeti olacak ki ürün maliyetinde de anlatacağız birazdan. Belli bir sınırın altında kalmamanız gerekiyor. Belli bir sepet ortamının altında kalmamanız gerekiyor. Yani kısaca diyeceğim şu: eğer gelen cironun tümünü reklama yatırmazsanız, en azından %80'ini diyelim, reklama tekrar geri yatırmazsanız büyüyen rekabette büyümeniz çok daha zor olacak ve ezilmeniz çok daha mümkün olacak. Çünkü dediğim gibi her geçen gün reklamlar ve rekabet artıyor. Reklam maliyetleri çok daha ulaşılmaz konumlara geliyor. Sene içerisinde bu CPM'lerle çok yükseldi dediğimiz rakamlara bir sonraki sene oh be, CPM'ler de şu an iyi gidiyor, düştü diyebiliyoruz. Aynı rakamlara. Ama siz adım adım cironuzu reklama yatırıp operasyon ve ürün maliyetini Türkiye'deki yatırım bütçenizden kullanmaya devam ederseniz bu noktada çok daha sağlıklı şekilde işinizi yurt dışında büyütebiliyor olacaksınız ve rekabetten geri kalmayacaksınız. Ve ürün maliyetiniz de Türk lirasıyla olduğu için, yani çok daha düşük kalacağı için, karlılığınız çok daha yüksek olacağı için barem tarafında, yani satış fiyatı ve ürün alış fiyatınız arasındaki barem Türkiye'ye göre çok çok daha yüksek olacak. Dolayısıyla sizin bu yatırım bütçesini ürün ve operasyonunuzu geliştirmek için kullanmanız yatırım bütçesinden alacağınız katkıyı çok daha büyütecek. Ama reklam bütçesine kullanırsanız yoğunluk olarak bu noktada alacağınız karşılık çok daha azalacak ve çok daha kısa sürede bu bütçeniz tükeniyor olacak. Çünkü ana hedefimiz sürekli olarak Amerika'da yaptığımız satışları Türkiye'ye yollamak değil. İlk başta bu şirket yeni kurulduğu için yatırıma ihtiyacı var ve ilk başta yaptığı tüm ciro şirketi büyütmek için tekrar kullanılacak. Yani bir nevi siz Amerika'daki şirketinizin ya da Avrupa'daki şirketinizin yatırımcısı olacaksınız. Az önce de bahsettiğim gibi bir sonraki aşamada da aylık 50.000 dolar ciro yapana kadar buradaki reklam maliyetini kullanmaya devam edeceğiz. Yani 3.000 dolarlık reklam bütçesini 50.000 dolar aylık ciroya kadar devam ettireceğiz. 50.000 dolar aylık ciroyu geçtikten sonra da artık bu 3.000 doları yine Türkiye'de bırakıp kargo maliyetlerine, ürün maliyetlerine kullanmaya başlayacağız. Yani 50.000 dolar aylık cirodan sonra yatırım bütçeniz tümüyle ürün ve organizasyona gidecek. 50.000 dolar bütçeden sonra ise örnek veriyorum 60.000 dolar ciro yaptık. 60.000 dolarlık ciro yaparken yaptığımız ürün maliyetini hesaplayıp ödediğimiz kargo maliyetini çıkartıp bundan sonraki ciroda reklam bütçemizi o kadar olarak kullanacağız. Yani 50.000'e gelene kadar 30.000 aylık reklam bütçesi kullandıysak 30.000 ile 60.000 yaptığımızı varsayalım. Bu noktada 60.000 dolardan ürün maliyetiniz varsayalım ki 10.000 dolar olsun. Kargo maliyeti varsayalım ki 10.000 dolar da olsun. Artık yeni reklam bütçemiz bir sonraki ay 10.000'i çıktıktan sonra 20.000, 40.000 olarak bir sonraki ay devam edecek. Yani artık tümünü reklama yatırmaya devam etmeyeceğiz. 100.000 dolar ciroya kadar bu söylediğim matematikte devam edeceğiz. Ki zaten 100.000 doların üstüne çıktığınızda ay olarak karlılığınız ve marka bilinirliğiniz de belli bir seviyeye gelmiş olacak. Giriş seviyesinin bir tık üstüne çıkmış olacaksınız. O noktada da biraz daha 1'e 2'ye doğru yaklaşmaya başlarsa ROAS değerleriniz, ondan sonra çok daha rahat şekilde tüm operasyonu yürütebiliyor olacaksınız. 100.000 dolardan sonra da adım adım Türkiye'ye ihracat modeliyle paranın, ürün maliyetlerinin düzenli şekilde aktarılması ve Türkiye operasyonuna bu sefer Amerika operasyonunun destek çıkması adım adım gerçekleşiyor olacak. Yani 100.000 dolar cirodan sonra da Amerika şirketi, Avrupa şirketi tümüyle tek başına kendi kendini yöneten ve kendi kendini büyüten konumda olacak. Tabii ki isterseniz yine Türkiye operasyonundaki ürün, operasyon giderlerinin Amerika tarafında destek çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ama TL ile satış yaptınız ve TL ile kar ettiğiniz bir yerin zaten 100.000 dolar cirodan sonra Amerika operasyonu desteklemesi çok da mümkün olmayacak. Tabii ki cebinizde dışarıdan yatırım bütçesi bulup Amerika operasyonuna bunu ekleyebilirsiniz. Ama zaten 100.000 dolar cirodan sonra artık Amerika'da da finansal olarak bir varlığınız oluşmuş olacağı için bu noktada oradaki bankalardan kredi kullanmak, ki faiz oranları Türkiye'ye göre çok çok daha düşük olduğu için kredi kullanmak,
krediyle markanıza yatırım yapmak ve bir sonraki aşamaya geçmek için o bütçeyi operasyon ve yine reklama kullanmayacağız tabii ki. Operasyon ve ürün tarafına, influencer tarafına, marka yatırımına kullanmanız mümkün olacak. O yüzden bence 100 bin dolardan sonrasını Türkiye operasyonunun Amerika'ya yatırım yapması olarak düşünmemek lazım. Ama 100 bine kadar, ilk önce 50 bine kadar, 50 bin ile 100 bin arasında kısmen, ondan sonra da tümüyle kendi başına artık markalarımız kendi ayakları üstünde durmaya başlayacak. Kısaca parayı yönetirken dikkat etmeniz gereken naçizane tavsiyelerim bunlar. Eğer paranızı akıllı şekilde yönetir, operasyonu düzgün şekilde yönetir, müşteri desteğine, satış öncesi ve satış sonrası desteğine önem verir, web sitenizi, reklamlarınızı, sosyal medyanızı güçlü şekilde iyileştirerek, sürekli ders çıkartarak, bir önceki yaptığınız şeyin sonuçlarını değerlendirip bir sonraki çalışmanızı yaparken tüm her şeye dikkat ederek yönetirseniz bu 100 bin dolar aylık ciroya gelmeniz çok da zor olmayacak. Ama rastgele reklam verdim, ürünüm belli deyip hiçbir çıkarım yapmadan, hiçbir arge yapmadan tümüyle sadece reklamla süreci yönetmeye çalışırsanız büyük ihtimal bu girişiminizin sonu hüsran olacak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Rekabet çok büyük ve sizin de kendi sektörünüzde Amerika veya Avrupa pazarında bir fark yaratmanız lazım. Neden sizi tercih etsinler? Hangi problemi çözüyorsunuz? Ve insanlara hangi konuda yardımcı oluyorsunuz? Bunları çok iyi şekilde tüm iletişim kanallarında kullanmanız ve anlatmanız lazım. Satışı yaptıktan sonra da, satışı yaptıktan önce de. Ve diğer uyarabileceğim bir konu bu para noktasında. Eğer satışlarınız beklentinizin çok üstünde artarak giderse ve çok hızlı başlarsa sakın gaza gelip bir anda yatırımı çok fazla büyütmeyin. Dediğim gibi 15 milyon dolar reklam bütçesi yönetirken bunların hepsini tecrübe etme ve yaşama şansım oldu. 8 yıldır tecrübe ettiğim tüm markalarda olmayan bir şey oldurmak için daha fazla harcamak hiçbir zaman problemi çözmedi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İşler iyi giderse de bir anda gaza gelip çok hızlı bir şekilde gaza basmayın. Adım adım ve sağlıklı şekilde. Ve tümüyle ve tamamıyla performans odaklı. Marka yatırımınız aylık 100 bin dolar ciroyu geçtikten sonra başlayacak. Yani kısaca bu videolarda anlatacağımız planlara sadık kalın. Kendi hazırladığınız plana sadık kalın. Umarım faydalı olmuştur. Bu önemli videolardan biriydi. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.